Evet değerli YouTube severlerim, bugün de Mayıs'ın 11'i, doğum günümün birinci günü diyelim. Ve köydeyiz arkadaşlar. Köydeyim daha doğrusu. Ve bu köyümde yapmış olduğum 350 metrekarelik bir nane tarlam var. Tıbbi aromatik nane arkadaşlar. Daha önce de videolarında da gösterdim nasıl yapılır, tarla nasıl kurulur diye. Arkadaşlar her şey doğal. Bu ürünün de satışını da yapıyorum. Emek harcadığımız emek çünkü çok fazla. Şimdi size birkaç tane farklı noktalardan bilgi vereceğim. En önemli olan tarla işiyle uğraşan arkadaşlar, ayrık otu, tarlanın belası. Bir türlü tarladan arındırılmıyor ve sürekli bir şekilde de çıkıyor. Çıkması da normal. Çünkü arkadaşlar köklerini 1,5 metreye yakın, hatta kimi yerlerde 3 metre arkadaşlar, 3 metre salıyor. Bu ottan arınmak için tarlayı sürerek yapılması kafi değil arkadaşlar. Bu otun muhakkak işte bellendikten sonra ya da tarla sürüldükten sonra bizzat tarlaya girip arkadaşlar köklerinin, şöyle bir bakayım, köklerinin artık bel küreği olur veya belleme aracı olur, aparatı olur veya farklı, şöyle göstereyim arkadaşlar da, farklı aparatlar olur. Bu aparatlarla şurada gördüğünüz gibi, bakın ben bir tanesini çıkarttım. Biraz yapmak da zor olacak ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle tutup bakın köklerine bir bakın. Kapladığı toprağı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar toprak kaplamış. Şuraya bakın. Tabii ki geldiği ota da bakın. Koskocaman bir ot tarlada kapladığı yer. Şu şekilde arkadaşlar. Küreğinizin sapına vurarak çıkarttığı toprağa dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Şimdi köküne bakın arkadaşlar. Şunun köküne bakın. Siz bunu tarlayı alt üst etmekle bu ottan arındıramazsınız arkadaşlar. Bunu bu şekilde kökünden de sıyırıp şöyle ilgisiz olan bir yere atıp arındırmanız lazım. Ve bakın arkadan gelen şu kökler, tarladaki şu ince kökleri de arkadaşlar almanız lazım. Geri kalanlı güneş, eğer ki güneşli olursa, evet, tarlayı tabii ki sürerken de bakın arkadaşlar nasıl bir rüzgar var. Görüyor musunuz? Rüzgarlı bir havada sürüyorum ki kökler kurusun diye. Tabii ki şurada bıraktığım nanelerim de var. Onları hemen yine toprağa buraya dikeceğim. Bu sırayı tekrar yapacağım. Şimdi gelelim ayrık otunu özellikle anlattıktan sonra arkadaşlar. Ayrık otunda arkadaşlar kimyasal ilaçlar kullanmayın. Ot ilacı diyor. Sadece ota zarar veriyor diyor. Ya böyle bir şey olamaz yani. O ota zarar veriyorsa yanındaki bitkiye de muhakkak, yaşamına belki zarar vermiyordur ama kimyasal olarak ona bulaşıyordur. Yani buradaki gördüğünüz her şey doğal arkadaşlar. Bilmiyorum, belki fark ediyorsunuz, belki şöyle aşağı eğilerek göstereyim. Otun aralarına dikkatli bakın. Mor olan gördüğünüz her şey nane arkadaşlar. Nane fidesi. Şimdi bir şey daha dikkatinizi çekeyim. Bakın şu sırada ot fazla, görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın diğer sırada ot yok. Nanemin diktiğim sıram benim buydu arkadaşlar. Bu sıraya ben hiçbir şekilde müdahale etmedim. Şimdi ise bakın o sırayı sürüyorum. Şöyle geçeyim de bir iki yapılmayan yerden göstereyim. Hatta şurası daha iyi. Bakın şu sırayı sürmüş olduğum sıra, bu sırada sürmüş olduğum sıra, bu sürmediğim sıra. Tabi burada da nane köklerinden ribozomları vesilesiyle ilerleyerek oralarda da çıkmış. Şimdi onları ben fide olarak kullanıp tekrardan dikiyorum. Bakın tarlanın tamamını bir anda kaplatılmaz arkadaşlar. Yavaş yavaş, kademe kademe. Şimdi nane bu istikametteki topraktaki besin kaynağını tamamen emdi. Şimdi ben onu buraya da adapte etmek için burayı kazıyorum arkadaşlar, bakın. O yeri kazıyorum. Şimdi buraya da adapte ediyorum. Dolayısıyla bakın onun yanında şöyle de göstereyim. Bakın burada ne kadar nane fidesi var, görüyor musunuz? Burası yapılmış yerdi. Bakın burada şimdi tek tük görüyorsunuz ama kökler içerisine de soktum. Bol miktarda olduğu için. Bu nanenin kuru çayı olarak satışımız da var. Nane yağısı da çıkartıp onun da satışını sağlıyoruz arkadaşlar. Ve ayrıyeten de kök isteyenlere, ribozom köklü isteyenlere onları da göndeririz. Çünkü elimizde bayağı bir bol var.
Şu anda gördüğünüz 350 metrekarelik bu alanda yaklaşık diyelim ki yani eğer fide olarak çıkartmaya kalksam yani 50.000'e yakın, abartısız söylüyorum, 50.000'e yakın fidan çıkar arkadaşlar. 50.000'den daha fazla da çıkar. Çünkü kökleri bayağı bir uzun. Kısa kısa, şu kadar kısa kısa kesildiği zaman toprağa dikilmesi dahi yeterli oluyor. Şimdi ben dikimini göstermek istemiyorum. Genel kaydı olarak, millet olarak yani videoları çok fazla izlemiyoruz. Kısa kısa videolardan hoşlanılıyor. Videonun, daha önceki yayınladığım videonun linklerini altına koyarım. Oradan takip edebilirsiniz. Nasıl başladığımı, nasıl kurduğumu, ne tür faydalarının olduğunu oradan görebilirsiniz. Rüzgarın sesinden bilmiyorum. Sesim ne kadar net geliyor da. Evet, şöyle tıbbi aromatik naneyi göstererek yayınlamada son vereyim. Altı özellikle mordur.